Merhaba, bugün sizi biraz rahatsız edici ama bir o kadar da akıl almaz bir yolculuğa çıkaracağım. Konumuz felsefenin belki de en karamsar, en sivri dilli ama bir o kadar da dürüst ismi Arthur Schopenhauer ve onun meşhur kötümserlik felsefesi. Hazırsanız, varoluşa dair bildiğiniz her şeyi sorgulamaya başlayalım. Schopenhauer'ın felsefesinin tam kalbine şu sözle inelim. Eğer acı, hayatın doğrudan ve dolaysız amacı değilse, varoluşumuz hedefini tamamen şaşırmış demektir. Bu aslında her şeyin özeti. Diyor ki, acı bir anomali değil, belki de sistemin ta kendisi. Varoluşun asıl amacı. Daha ilk cümleden sarsıcı, değil mi? Peki bu karamsar tabloyu nasıl adım adım inşa ediyor? İşte yol haritamız. Önce talihsizlik kuralı diyeceği şeye bakacağız. Sonra her şeyin motoru olan o meşhur yaşama iradesine dalacağız. Ardından bilincin neden başımıza bela olduğunu göreceğiz. Sonlara doğru hayata bir de tersten bakıp en sonunda da soracağız. Bu felsefe gerçekten de tamamen tesellisiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız talihsizlik kuralı. Schopenhauer felsefesine böyle havalı teorilerle falan başlamıyor, hayır. Direkt en temel, en çıplak gerçekle başlıyor, acıyla. Ve ona göre bu acı hani ara sıra başımıza gelen bir şey değil, hayatın kuralı. İşte burada bildiğimiz bütün felsefi düşünceyi alıp ters yüz ediyor. Genelde ne deriz? Kötülük, iyiliğin olmamasıdır. Karanlık, ışığın yokluğudur. Yani kötülük, negatif bir şeydir. Schopenhauer, hayır diyor. Asıl pozitif olan, asıl kendini hissettiren şey acının ta kendisidir. Mutluluk mu? O sadece acının kısa bir süreliğine mola vermesi. Gerçek olan, temel olan acı. Ve bu durumu anlatmak için kullandığı benzetme gerçekten tüyler ürpertici. Bizler bir tarladaki kuzular gibiyiz diyor. Yani o an mutlu mesut otluyor olabiliriz ama kasabın gözü her zaman üzerimizdedir. Hastalıklar, kayıplar, felaketler hepsi bizi bekliyor. Sadece sıramızın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. İyi de bütün bu talihsizliğin, bu acının kaynağı ne? Nereden geliyor bu bitmek bilmeyen çile? İşte Schopenhauer burada işin metafiziğine giriyor ve her şeyi tek bir kavrama bağlıyor. Yaşama iradesi. Bütün acılarımızın arkasındaki o durmak bilmeyen motor. Peki nedir bu yaşama iradesi? Aman dikkat, bu sizin benim kişisel yaşama isteğimiz falan değil. Çok daha temel, çok daha büyük bir şey. Bütün evreni, bir bitkiyi, bir hayvanı, insanı, her şeyi körü körüne ileri iten bilinçsiz bir güç bu. Sürekli isteyen, sürekli çabalayan ama asla tatmin olmayan, varoluşun kendisindeki o temel dürtü. Ve bu irade bizi asla bitmeyecek bir döngünün içine hapsediyor. Şöyle işliyor. Önce bir ihtiyaç, bir eksiklik hissediyorsun. Yani bir tür acı. Sonra onu elde etmek için deli gibi çabalıyorsun. Sonunda ulaştın diyelim. O tatmin hissi ne kadar sürüyor? Belki bir an, belki bir gün. Sonra boşluk, can sıkıntısı. Yani yeni bir acı türü. Ve hop, döngü yeniden başlıyor. İşte bu yüzden Schopenhauer o meşhur sonucuna varıyor. İhtiyaç ve can sıkıntısı insan hayatının iki kutbudur. Hayatımız bu iki acı arasında gidip gelen bir sarkaç gibi. Ya istediğimiz bir şeye sahip olamadığımız için acı çekiyoruz ya da ona sahip olduktan sonraki anlamsızlıktan, can sıkıntısından. Şimdi geldik işin belki de en acımasız kısmına. Bizi diğer canlılardan üstün kıldığına inandığımız o muhteşem yeteneğimiz var ya, yani bilincimiz. Schopenhauer'a göre o aslında başımızdaki en büyük bela. Varoluşun bize oynadığı zalim bir şaka adeta. Şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Düşünün bir hayvanı. Acı çektiğinde o acı sadece o an vardır. Geçmişi düşünüp ah keşke demez. Gelecekten kaygılanıp ya şöyle olursa diye kahrolmaz. Peki ya insan? Bizde durum farklı. Bizim bilincimiz geçmişteki tüm acıları biriktiren, gelecekteki tüm korkuları bugüne taşıyan bir makine gibi çalışıyor. Özellikle de o en büyük korku, ölüm korkusu. Hayvanın haberi bile yokken biz öleceğimizi bilerek yaşıyoruz. Bu nasıl bir eziyet, düşünsenize. Bu yüzden de hiç çekinmeden şunu söylüyor. Hayvan sadece var olmaktan, insandan çok daha memnundur. Yani ona göre zeka seviyesi arttıkça acı çekme kapasitesi de artıyor. Ne kadar çok düşünürsen varoluşun yükü o kadar ağır biniyor omuzlarına. Peki şimdi bambaşka bir açıdan bakalım olaya. Diyelim ki hayatı yaşadık, sona geldik. Geriye dönüp baktığımızda manzara nasıl görünüyor? Schopenhauer için cevap net. Tam bir hayal kırıklığı.
Bunu da harika bir metaforla anlatıyor. Diyor ki, hayatı uzun yaşayan biri aynı sihirbazın gösterisini ikinci, üçüncü kez izleyen birine benzer. İlk seferde şaşırırsın, etkilenirsin ama ikinci, üçüncü izleyişinde artık bütün hileleri bilirsin, etkisi kalmaz. İşte gençken hayatın bize sunduğu vaatler de böyledir. Zamanla hepsinin birer yanılsama olduğunu anlarsın. Ve bu tecrübenin sonunda varılan nihai hüküm de bir o kadar keskin ve acımasız. Hayat bir hayal kırıklığıdır, dahası bir aldatmacadır. Başta ne olmuştuk? Elimizde ne kaldı? İşte bu. Evet, buraya kadar her şey oldukça karanlık, farkındayım. Tam da bu noktada akla şu soru geliyor. İyi de bu felsefenin bize sunduğu hiçbir teselli yok mu? Schopenhauer bu eleştirinin geleceğini çok iyi biliyormuş ve cevabı da bir o kadar sert olmuş. Diyor ki, bana felsefemin tesellisiz olduğunu söyleyecekler biliyorum. Neden? Çünkü doğruyu söylüyorum. Ama insanlar gerçekleri duymak yerine Tanrı'nın yarattığı her şeyin iyi olduğuna inanmayı tercih ederler. Öyleyse gidin rahiplere, filozofları da kendi gerçeğiyle baş başa bırakın. Yani onun derdi sizi rahatlatmak değil, gerçeği yüzünüze çarpmak. O konforlu bir yalan yerine rahatsız edici bir gerçeği seçiyor. Ve sonunda bizi hepimizi düşünmeye iten o meşhur soruyu soruyor. Diyelim ki çocuk sahibi olmak tamamen mantıksal, saf bir akıl yürütme eylemi olsaydı. Yani duygular, içgüdüler işin içinde olmasaydı insan nesli devam eder miydi? Hayatın bu kadar acıyla dolu olduğunu bile bile bir başkasını bu dünyaya getirme sorumluluğunu alır mıydı? Ve son söz, Schopenhauer için hayat keyif alınacak bir şey değil, tamamlanması gereken bir görev. Bu yüzden ölüm bir yenilgi değil, görevin tamamlanmasıdır. O Latince deyişle defunctus est, yani görevini tamamladı demek yapılabilecek en onurlu vedadır belki de. Evet, kasvetli bir bakış açısı ama kendine has bir saygınlığı var değil mi?